Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve patlıcan moru tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel çok şık bir model oldu. Böyle patiğimizin tabanı. Arka bölümü klasik 5 şiş modellerinden birisi. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından hanımlar 12 ilmek olarak patlıcan moru ipim ile başlıyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimizi atıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Geri döndüğümüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e de geçeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişimi paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkardım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de hanımlar tığımdan yardım alacağım. Bakın, sırasıyla kenar ilmek yerlerine şöyle giriyorum. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaralım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam olsun. Bakın 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim. Şu 5 ve bir ilmek daha çıkarıyorum buradan, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Yine şu başlangıç yerlerine girerek bakın. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5 ve son ilmeğimi de şu kenara girerek çıkarıyorum, 6. Böylece hanımlar 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Hanımlar, 5 şiş patik dolana dolana örülüyor. Yani boşalan şişimiz ile sıradaki şişimizdeki ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın 2. şişimi de ördüm. 3. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz hanımlar. 4 şişimizi de ördük. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Bu aşamada 1. şişin neresi olduğunu karıştırdık diyenler olabiliyor. Şu 1. şişin şu alt kısmına bir küçük bir iğne takarak ya da bir ip takarak şuraya 1. şişin yerini belirleyebilirsiniz. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnunda şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim hanımlar. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ardından sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor.
Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar 4 şişimizde de artırmalarımızı yaptık. 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan öreceğim. Bu ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, ilmeklerimi bir sıra düz ördüm. Tekrar 1. şişimdeyim. Yeniden artırma zamanı. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Sondan 2. ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sondan 2. ilmeğimin altına yani şuraya girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi her bir şişimizde 15'er ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım. Gelelim hanımlar, ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi modelimize başlayacağız hanımlar. Modelimiz toplamda 18 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimizin 1. sırasındayız. İlk 4 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından kremimi ekleyeceğim. Buraya 1 ilmek krem örüyorum. Hemen krem ipimin ucunu hanımlar mor ipime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. 4 mor ile başladık. Yanına bir tane krem ördük. Modelin devamında 5 mor 1 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 4, 5 ilmek mor ördüm. 1 tane krem. Tekrardan 5 ilmek mor, 2, 3, 4. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 5. mor ilmeğim. Yanına bir tane krem örüyorum. Bu aşamada arka ip geçişlerinde ipleri sıkarak tutmayalım hanımlar. Bakın kremleri arkada serbest bıraktım. Patiğimiz gergin durmasın, görüntüsü bozulmasın. Yeniden 5 tane mor, 3, 4, 5. 1 ilmek krem. Tekrar 5 tane mor, 4, 5. 1 ilmek krem. Yeniden 5 ilmek mor öreceğim. 1 oldu. 3. şişimden devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. 1 tane krem. Tekrar 5 tane mor örüyorum. 3, 4, 5. 1 ilmek krem.
5 tane mor. Dördüncü şişimdeyim. Şu 5. mor ilmeğim. Yanına bir tane krem. 5 ilmek mor. 3, 4, 5. Bir tane krem. 5 ilmek mor örüyorum. 4, 5. Bir tane krem ve son bir ilmeğimi de mor ile ördüm. Böylece modelin birinci sırasını tamamladık. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi mor ile öreceğim. 1, 2, 3. Ardından kremimi alıyorum. 3 mor ördüm. Kremimi aldım. Yanına 3 tane krem. Modelimizin bu sırasında 3 mor, 3 krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Yeniden 3 tane krem. 3 tane mor. İkinci şişimden devam ediyorum. Yanına 3 tane krem öreceğim. Bu şekilde. Yine 3 tane mor örüyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. 3 mor, 3 krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 3 tane mor. 3 ilmek krem. 3. şişime geldim. En son morda kalmıştık. 3 mor diye devam edeceğim. Şöyle 3 ilmek mor örüyorum. Yine 3 tane krem. 3 tane mor. Tekrar 3 tane krem. 3 tane mor. 4. şişime geldim. 3 tane kremde kalmıştım. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 3 tane mor. 3 tane krem. 3 tane mor. Ve son 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Modelin ikinci sırasını da tamamlamış olduk. Geldik modelimizde 3. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğimi mor ile öreceğim. Buraya 3 tane kremim var. Buraya bir krem, bir mor, bir krem örüyorum. Aradaki 3 morumu yine mor ile ördüm. Bu şekilde modelimiz. Yine bir krem, bir mor, bir krem ördüm. Aradaki 3 morumu yine mor ipim ile örüyorum. 3. sıramızı böyle yapıyoruz. 2. şişimden devam ediyorum. Tekrardan bir krem, bir mor, bir krem. Aradaki 3 morumu örüyorum. Bir krem, bir mor, bir krem. Araya 3 tane mor ilmeğimi örüyorum. Tekrardan bir krem, bir mor, bir krem. 3 tane mor öreceğim. 3. şişime geldim. 1, 2 ve 3. morum. Yeniden bir krem, bir mor, bir krem. Arada 3 tane morum var. Yine bir krem, bir mor, bir krem. Yanında 3 ilmek morum var. 4. şişime geldim. Burada da aynı işlemlere devam ediyoruz. Bir krem, bir mor, bir krem. Araya 3 tane mor örüyorum. Bir krem, bir mor, bir krem. 3 tane mor örüyorum. Ve son modelimi yapacağım. Bir krem, bir mor, bir krem. 3. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 4. sıramıza. 4. sıramızda yine bakın 3 ilmek mor örüyorum. Yanına 3 tane krem. 3 mor 3 krem diye ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. 4. sıramızda. Tekrar 3 tane krem örüyorum. Yanına 3 tane mor. 2. şişimizde de yine aynı işleme devam edeceğiz. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz hanımlar. Dolana dolana modelimizi kuruyoruz. 3 kremimi ördüm. Yanında 3 tane morum var. Tekrardan 3 krem. 3 mor. 3 krem.
Ve 3. şişimizde 3 mor diye devam edeceğiz hanımlar. İlk 2 şişimizi ördük. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, 3. ve 4. şişimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimizde ve modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda 4. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 mor 3 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Yani ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Modelimizin 5. sırası bu şekilde. 3 mor 3 krem, tekrar 3 ilmek mor, İkinci şişimizde 3 krem diye devam edeceğiz hanımlar. Modelimiz 5. sıramız bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimizi ördüm geldim. Tekrardan ilk şişimizdeyiz ve modelimizde 6. sıradayız. Bu sırada da yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. 3 morumu mor ile örüyorum. 3 kremimi krem ile örüyorum. İlmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yine 3 tane mor, 3 tane krem, 3 tane mor. İkinci şişimizden yine 3 krem diye devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim ve modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda modelimiz birer ilmek sağa doğru kaymaya başlayacak. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Ardından kremimi aldım. 2 ilmek mor ördüm. Devamında 3 krem, 3 mor diye ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Tekrardan 3 tane krem örüyorum. 3 ilmek mor. Tekrar 3 krem öreceğim. İlkini ilk şişime ördüm. Diğer ikinci ve üçüncüyü ikinci şişimden alarak örmeye devam edeceğim. 3 krem 3 mor olacak şekilde ilmeklerimiz örülecek. Diğer 3 şişimizi de hanımlar aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ördüm geldim. Modelimizde yeniden ilk şişimizde ve 8. sıradayız. Bir ilmek mor örerek başlıyorum. İlk ilmeğimi mor ördüm. Devamında yine model bir ilmek daha sağa kayıyor. 3 krem, 3 mor, 3 krem, 3 mor. Tekrar 3 krem, 3 mor diye devam edeceğiz hanımlar. Bakın görüntümüz şöyle. Hanımlar, şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, yine ilmeklerimi ördüm geldim. Modelimizde 9. sıradayız. Yani modelimizin tam olarak yarısına gelmiş bulunuyoruz şu anda. Bu 9. sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Devamında 3 tane mor. 3 krem ile başladık. 3 mor ördük. Yine 3 ilmek krem. 3 tane mor. 3 krem. 3. şişimizden 3 mor diye devam edeceğiz. 9. sıramızda şeklimiz böyle hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ördük geldik. Şimdi modelimizde 10. sıradayız. Yani modelin bakın şu şekilde. İkinci yarısını yapacağız. 10. sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi mor ile örüyorum. Krem ilmekleri mor ile ördüm. Mor ilmekleri de krem ile öreceğim. Yanına 3 tane krem. Bu şekilde. 3 tane mor. 3 tane krem. 3 tane mor. İkinci şişimizdeki ilk 3 ilmeğimizde krem olarak örerek modele devam edeceğiz. 10. sıramızda bu şekilde. Hanımlar, diğer 3 şişimizi de yine bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, 10. sıramızı tamamladım geldim. Şimdi 11. sıramızda bu defa modelimiz birer ilmek sola doğru kayacak. Yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi krem ile öreceğim. Bir ilmek kremi ördüm. Sonra morumu alıyorum. Bir kremden sonra ilmeklerimizi 3 mor, 3 krem olacak şekilde örüyoruz. 3 krem. Bu şekilde. 3 tane mor, 3 tane krem. Yeniden 3 mor, 3 krem diye devam edeceğiz. Hanımlar, görüntümüz böyle.
Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, 11. sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimde ve modelimizde 12. sıradayız. Bu sıramızda 2 ilmek krem örerek başlıyorum. Yanına 3 tane mor öreceğim. 1, 2, 3. Devamı 3 krem, 3 mor olacak şekilde devam ediyor. 3 kremi ördüm. 3 ilmek mor örüyorum. Tekrardan 3 tane krem, 3 mor diye devam ediyor. 12. sıramız bu şekilde örülecek. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 13. sıradayız. 13. sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 3 tane mor. Tekrar 3 krem, 3 mor olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 13. sıramız bu şekilde örülecek. İkinci şişimden 3 mor diye devam edeceğim. Desenimiz, şeklimiz, görüntümüz böyle hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 14. sıradayız. Bu sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 kremimi krem ile örüyorum. Mor ilmeklerimi de mor ipim ile örüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 14. sıramız böyle. Tekrar 3 tane krem örüyorum. İkinci şişimden 3 mor diye devam edeceğim. Şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 15. sıramızı yapacağız. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. 3 kremimi krem ile örüyorum. Yanına 3 morumu mor ile örüyorum. 3 krem 3 mor olacak şekilde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 3 mor, 3 krem. İkinci şişimizden yine 3 mor diye devam edeceğiz. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 16. sıramızdayız. Bu sıramızda da ilk 3 ilmeğimizi krem ile örüyorum. Ardından buraya 3 mor ilmeğimi şöyle yapacağım. Bakın, 1 mor, 1 krem, 1 mor. 3 krem ilmeğimi normal örüyorum. Yanına 1 mor, 1 krem, 1 mor. Tekrar 3 krem ilmeğimizi öreceğiz. Aralardaki 3 mor ilmeğimizi 1 mor, 1 krem, 1 mor olarak öreceğiz hanımlar. Diğer 3 işimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de 17. sıramızdayız. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 3 tane mor. 3 ilmek krem. 3 ilmek mor. 3 krem. İkinci şişimizde 3 mor diye devam edecek. Diğer 3 şişimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 18. yani sonuncu sıramızdayız. Bu sıramızda da ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4. Yanına bir tane mor. İlk 4 ilmeğimi krem ördüm, 1 ilmek mor ördüm. Devamında 5 ilmek krem, 1 ilmek mor olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bakın, şu 5. kremim, ortaya bir tane mor. Tekrardan 5 tane krem öreceğim. Bir tane de 5 krem, yanına bir tane de mor öreceğim. Bu şekilde hanımlar. Diğer 3 işimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ördüm ve geldim. Artık modelimizi bitirdik. Bu aşamada model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Mor ipimizi de artık arkaya kesip düğümleyebiliriz. Çünkü şimdi krem ipimizi kullanacağız hanımlar. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 5 sıra boyunca, 5 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. 2 kere dolanacağız. 3, 4, 5 kere böyle döneceğiz. 5 sıra örelim gelelim, ardından bilek ayrımını yapalım.
Evet hanımlar, 5 sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak ördüm geldim. Şimdi bu bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Öncelikle birinci şişimdeyim. Yani ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani şişimde 15 ilmek vardı. 14'ünü öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Artık patiğimizin şu arka bölümlerine geldik hanımlar. Ben patiğimizin şu kenarlarına 5'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. Kenardaki ilk 5 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 5 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Arkadaki şu minik beneklerimizi yapacağız hanımlar. Tekrardan bu mor ipimi buraya ekleyeceğim. Şöyle buraya bir ilmek mor ipim ile örüyorum. Bir ilmek. Şimdi bu mor ipimin ucunu patiğim sökülmesin diye kremime bağlıyorum. Şuraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Devamında şöyle yapacağız hanımlar. Bir mor örmüştüm. 3 krem 1 mor olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde 3 krem 1 mor. 3 ilmek krem 1 ilmek mor. Diğer şimdiden devam edeceğim. 3 tane krem 1 tane mor. 3 krem 1 mor. 3 krem 1 mor. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Şimdi ön yüzde olduğumuz için ilmekleri düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ben 3 krem 1 mor olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Şu 3. kremim 1 mor. 3 krem 1 mor. 3 krem 1 mor. Ve son 5 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa olacak. Bunları krem ipimle düz örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Bilek ayrımına kadar geldik. Şimdi geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşamı düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer ilmekleri de ters öreceğim. Ön yüzde beneklerimizi yapmıştık. Bu beneklerimizi her iki sırada bir yapıyoruz hanımlar. Şimdi mor ipimiz burada bekleyecek. Çünkü her seferinde ip kesmeyeceğiz. Benekler için ipin yönü hep denk gelecek. Şöyle mor ipimi burada bıraktım. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Bu beneğimizden sonraki ilk sıramız hanımlar. İlmekleri ters örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hepi topu bu kadar hanımlar. Sadece her iki sırada bir beneklerimizi yapacağız. Beneğimizin biri ön yüze denk gelirken diğeri arka yüze denk geliyor. Onu da size göstereceğim. Patiğimizin ön yüzünde düz örgü, arka yüzünde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki 5'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. İlmeklerimi yine ters örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sadece kenardaki son 5 ilmeğim haroşa olduğu için son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Buraları ters ördüm. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Beneğimizden sonraki ikinci sıramız oluyor bu. Tekrar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenardaki 5 ilmek haroşamı düz örüyorum. Diğer ilmeklerimizi de yine düz örmeye devam edeceğim. Çünkü ön yüzdeyiz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar yani diğer 3 şişimizi örüp gelelim.
Evet hanımlar, diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada benekten sonraki ikinci sıramızı ön yüzde örmüştük. Arka yüzde şimdi ikinci sıra benekleri kuracağız. Yine kenardaki 5 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5. Şimdi ilmekleri ters öreceğim. Hanımlar, beneklerimizi şöyle yapacağız. İlk başta yaptığımız beneklerin aralarında 3 ilmek vardı. Tam ortadaki ilmeğe beneğimizi yapacağız. 5 haroşamı ördükten sonra 2 ilmek ters örüyorum. Tam bu, bakın, 2 beneğin tam ortasına denk gelecek şekilde beneğimi yapıyorum. Şöyle bir ilmek mor ipim ile ters ördüm. Devamında zaten ilk beneği yaptıktan sonra hep bakmaya gerek yok. 3 krem 1 mor olacak şekilde yine devam edecek modelimiz. Bakın 3 kremimi ördüm. Diğer şişime geçiyorum. Buraya bir tane mor örüyorum. 3 tane krem örüyorum. Bir tane mor. 3 krem. 1 mor. 3 krem. 1 mor. Tekrardan 2 kremi ördüm. 3. kremimi de örüyorum. Yanına bir tane mor ördüm. Yine 3 tane krem. Bir tane mor. Tekrar 3 tane krem. Bir ilmek mor. Her iki sırada bir bu şekilde benekleri kuruyoruz. Beneğimizin biri ön yüzde yapılırken ikincisi arka yüzde yapılıyor. Sonra ön yüzde, arka yüzde derken sırasıyla desenimizi kuruyoruz. Patiğimizin arkasında da böylece 2 ip gittiği için daha sıcak, daha kalın, daha sağlam oluyor. Bir tane mor ördüm. Tekrardan 3 tane krem. Bir tane mor. 3 tane krem örüyorum. Burada benek yapacak yer kalmadı. Son 5 ilmeğim haroşa. Bunları düz örüyorum hanımlar. İkinci sıra beneğimizi de böylece yapmış olduk. Şimdi geri döndüğümüzde yine mor ipimiz burada bekleyecek. 2 sıra örmemiz gerekiyor. Yani krem ipimizle diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri öreceğiz. 2 sıra olacak. Burada 3. beneklerimizi yapacağız. 3. beneği de ilk benekle aynı hizadan yapacağız hanımlar. 3. benekten sonra yine 2 sıra ilmekleri öreceğiz. 4.'ye başlayacağız. 4. benek de 2. ile aynı hizada olacak. Yani 1. 3. 5. 7. 9. benekler aynı sırayla, aynı hizada, aynı sayılarla yapılırken 2, 4, 6, 8. benekler böyle aynı hizada, aynı sayılarla yapılacak hanımlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. İşte bu şekilde yapılıyor. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane benek yapmışım. Haroşa sıralarına sayacak olursak da ben arka bölüme 15 diş, 15 sıra haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam oldu. Hanımlar, bu aşamada sizler patiğinizin arka bölümünü örerken patiğinizi ayağınıza bir giyin hanımlar. Bir ölçün, deneyin. Patiğinizin arkası topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 diş haroşa yaptım ama belki siz 16-17 yapacaksınız. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Çünkü herkesin elinin gevşekliği, sıkılığı, kullandığı şişi, ipinin kalınlığı, hatta aynı markanın aynı ipleri bile birbiriyle kalınlık olarak tutmayabiliyor. Bunları lütfen göz önünde bulundurun. Her videomda bunu hatırlatmama rağmen halen yorumlar geliyor. Sizinle aynı yaptım ama niye benimki büyük oldu ya da küçük oldu? Hanımlar, ayağınıza ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü lütfen ayağımıza ölçerek yapalım. Gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Toplamda 15 diş, 15 sıra haroşa yaptım buraya. Bu aşamada hanımlar, bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada bana topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayalım. Bu topuk bölümünde kenardaki 5 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. 5 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 6. ilmeğim 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İlk kesimimizi yaptık. 25 ördüm, 26. da kestim. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için orta kısma baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 5 ilmeğim haroşa olduğu için son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 5 ilmeğim kaldı. Bunu da haroşa yani düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26. ilmekte kesimimizi yapacağız. 5 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 26. ilmekte yine öndeki ikisini birlikte kesiyorum. İkinci kesimi yaptık hanımlar. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Tekrar kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 ilmek örüp 26. da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. En son kesimlerden sonra burada da 26 ilmek kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Hanımlar, yapacağımız işlem kısaca şöyle. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Gizli kesim oluyor bu şekilde. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin üçünü birden şöyle topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kestim. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize bakalım. Şöyle. Evet hanımlar, bakın patiğimizin topuğu şu şekilde. Ayağı giyince hanımlar bakın şöyle açılıyor. Şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Gizli kesim, patiğin arkasında çok güzel, düzgün, temiz bir görüntüsü var. Evet hanımlar, patiğimiz şekil itibariyle bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Klasik, hoş 5 şiş patik modellerinden. Ben çok beğenerek yaptım. Severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Tabanımız. Bakın topuğumuz. Patiğimizin kenarları.
Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.